Bugün Artı Eksi'de İpek Naz Çınar'ı konuk edeceğiz. İpek, kurumsal hayatı bırakıp kendi hayallerini takip etmiş ve sanatçı olmuş bir arkadaşımız. Bugün ona sorular soracağız, cevaplarını alacağız. Hazırsanız başlıyoruz. İpek nasılsın? İyiyim, selam Kerem. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi seninle ilgili hep böyle düşündüğümde şunu fark ediyorum. Yani kurumsal hayatta iyi bir noktaya gelmiş. Aslında çok daha fazla orada ilerleyebilecekken kendi çocukluk hayalini gerçekleştiren birisi hep aklımda beliriyor. Zor bir karar değil miydi? Ya şöyle, aslında tamamen bıraktığım bir şey değil. Sadece kendime göre biraz ayarladığım bir durum. Ama zaten yani önceden bütün zamanımı verdiğim bir işken şu anda daha danışman pozisyonuna gelebildiğim bir iş. Aslında o yüzden de biraz daha fazla lüksüm ve vaktim oldu kendi hayallerimi yapabilmek için. Dediğin şöyle, yani aslında bence biraz hayata gelirken ne olacağımızı bulma yolculuğu gibi, ama ben hep kendimi düşündüğümde olmak istediğim yer, şarkı söylediğim, mikrofon önünde olduğum, kendimi var edebildiğim bir yolculuktu. O yüzden de zaten bunu böyle planlamıştım. Yani bu bir anda alınan bir karar değildi. Kurumsal olmak da ona hizmet etmesi için yapılan bir şeydi. Ben bunları ilmek ilmek işledim abi. Yani plan yaptım. Çünkü İstanbul'a gelmem gerekiyordu falan. Yani bunların hepsi düşünülmüş şeylerdi. Müziğe çok da uzak olmadığı için iletişim okudum. Arka planı öğreneyim diye iletişim okudum. Aynı zamanda işin biraz daha bu management kısmını öğreneyim diye zaten okudum falan. Çünkü ailemde müzisyen yok ve yani etrafımda tanıdığım bir müzik kariyeri olan birisi olmadığı için ben bir şeyleri kendim bulmak durumunda kaldım. Bunu da bir anda hadi İstanbul'a gideyim, şarkı söyleyeyim dediğin bir şey değil bu. Hele şimdi sosyal medya vesaire var ama daha öncesinde daha da şeydi. Yani hani bunun bir yolu yok ki. Hani çevre olması gereken bir şey. Ben şöyle düşündüm. Şimdi ben Ankara'dayım. Çevre İstanbul'da olmam gerekiyor. Ama nasıl gideceğim? Bana bir iş gerekiyor. Orada bir uğraş gerekiyor. Bu işte o zaman biraz daha benim hem sevdiğim bir şey, hem müziğe de, hayallerime de yardımcı olabilecek bir şey olsun diyerek çok öncesinden aslında seçtiğim bir alandı. Orada aslında dediğin gibi yani sabırla yapılan, yıllara yayılan bir aksiyon planı var. O da aslında senin diğer insanlardan biraz ayırıyor. Çünkü genelde insanlar böyle hemen bir albüm çıkarayım, bir tane şarkı yapayım ya da birisi beni keşfetsin diye düşünürken sen aslında bunu ben kendim yapacağım ya tamamen hakim olacağım diye ilerlemişsin. Farklı bir bakış açısı. Daha bence cesur ve daha sabırlı bir bakış açısı olmuş. Yani evet, kendi şansını kendi yaratmak durumunda kalan insanlar için yapılabilen bir yol bence, ama ben de yani daha kolay bir şeyleri halletmek ister miydim? İsteyebilirdim. Tabii benim de yani bu konuyla ilgili halihazırda yani annem babam bu bir sanatçı olsaydı falan, daha onun tabii daha başka parametreleri var. Bu sefer de başka şeylerden baskı hissedip zorlanabilirdim belki. Ama her şeyde hakim olmayı o kadar da istemiyorum artık ya. Yani hani şey kafası var ya, hep işte güçlü olalım hep falan. Hayır abi. Lütfen güçlü olmayalım ya artık. Yani bence zaten bize verilen en büyük şeydi bu. Hani bir reklam vardı ya küçükken. Hangi marka hatırlamıyorum. Çocukla yaparım kariyerde falan. Abi hayır, niye her şeyi yapıyorum? Yoruldum yani, niye her şeyi yapmak zorundayım? Yani her şeyde iyi olmak zorundayız falan. Bize verilen şey. Hem oku, hem işte güzel ol, hem çok akıllı ol, hem işte zeki ol, hem iyi kalpli ol falan. Bence zaten orada hepimiz yandık. Yani güçlü değiliz çünkü insanız, yani bunu unutup güçlü olmak gibi olmasın bence bu. Bence asıl güç bu arada. Yani 80-90 yıl yaşayıp sonra ölen bir varlık ne kadar güçlü olabilir ki? Yani. Orada ama en önemli konu tabii işin hakimiyetini alınca, sağlayınca bir de öyle bir destek olmadığı için aslında daha sağlam adımlarla ilerleyebiliyorsun. Mesela işte ilk çıkardığın şarkı bence hani hem sözleri güzel hem müzik çok güzel, hem de böyle orada belli ki sağlam bir adım atılmış. Yani ben bunun gerisini getireceğim adımı atılmış. O da daha kalıcı yapıyor bence. Peki, Teşekkürler. İlk şarkı nasıl çıktı? Yani boğuluyorum nasıl belirdi aklımda? Yani şöyle, aslında hani hep kendi şarkım olsun istiyordum ve küçüklüğümden beri de yazan biriyim. Yani hislerimi ve kötü olduğumda, mutsuz olduğumda bunu yazan bir tipim. Yani sürekli yazan değilim ama mesela çok bunaldığımda bir defterim var, yazarım.
Küçüklüğümden beri bu benim geliştirdiğim bir alışkanlıktı. Hep zaten şarkılarım olsun istiyordum o sözlerden. Ama işi besteye dökmek falan ve müzik bambaşka bir profesyonelce bir durum ya, başka bir alan. Yani onu nasıl ya bir de ben yapımcı değilim. Yani evde kendi müziğimi üreten biri değilim, beat yapan biri değilim. Birilerine ihtiyacım var. Nasıl yapacağım bu işi falan diye düşünüyordum kara kara. Ve çok ilginç, hayat bir şekilde bence sen yola çıkınca yardım eden bir şey. İnsanlar da bir yardım ediyor. Evren de bence yardım ediyor. Bence insan kendisine bir şeyleri kanıtlayınca ve kendisine bir şey söyleyince dünya çalışıyor abi onun için. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bu bazen bana çok böyle polyanla ve pozitif basan muamelesi yapılıyor bana ama bu yapmayınca kendim bunu hayatı. Bu arada bayağı da dark bir tipim içeride, yani sözlerim de öyle zaten. Ama bence bu kimse bunu benim için yapmayacak yani. İnsan bence birey olarak kendisi bir şeye inanmadığı sürece sana ne annen inanır, ne başkası inanır, ne arkadaşın inanır. Ve bazen ben görebiliyorum. Mesela bunu ben nasıl verirsem sana, sen bunun öyle olduğunu düşüneceksin. Çok az insan bunu sorgulayıp gerçekten öyle mi diyor. Özellikle bu hani tüketim dünyasında şu an ben sanatçıyım ve böyle kendimi lanse edeceğim dediğin noktada öyle oluyorsun zaten. Ya bence o yüzden insan çok güçlü bir varlık kendisi için. Olay bence kendine kontrol edebilmek ve kendine otorite kurabilmek. Kesinlikle. Bence bu çok önemli birçok şeyde. Bu şu aralar okuduğum bir kitap var, Tanrıların Okulu diye. Tam olarak dediğinden bahsediyor. Böyle hani insanlar genelde hayatlarındaki antagoniste kıl oluyor ya da atıyorum ona irite oluyor. Ama hayat hiçbir zaman karşısına insanın dengesiz bir antagonist çıkarmıyor diye bahsediyor kitap. Atıyorum sorumlulukların ya da verdiğin, yapmak istediğin şeyler ne kadar büyükse karşına o kadar büyük antagonist çıkartıyor. Ve onu yenmek de her zaman aslında kendini yenmekten geçiyor. Yani asıl düşmanın kendini olduğunu, onu kontrol altına alman gerektiğini söylüyor. Antagonisti de sevmen gerektiğini, çünkü o bir araç senin için diyor. Kendi hayatıma baktığımda çok doğru söylediğine inanıyorum. Bazı beğendiğim liderlerin hayatlarına baktığımda aynı şeyi görüyorum. Sende kimdi? Yani antagonist bir çıktı mı böyle, hani benim bu antagonistim işte bunu yenmem lazım dediğin böyle somut bir şey çıktı mı? Benim derdim genelde kendimle. Yani çok yükleniyorum kendime. Çünkü kendim de yani mesela bu ara kibir konusuna çok değiniyorum. Yeni bir şarkı üzerine çalışıyorum. O da yani bu arada hatta gelmeden önce onu düşünüyordum. Belki o yüzden söyleyebilirim. Kibirli bir insan olduğumu fark ediyorum. Ben kibirli biriyim ve bunu aşmaya çalışıyorum. Yani ama insan mesela neden kibir? Bence şimdi kabul etmeye çalışıyorum. Kendimle olduğu için derdim. Kendimi ne kadar kabul edersen dünya umurumda değil zaten. Kendimle derdim. O yüzden kendimi regüle ettiğim dakikada birçok şeyi zaten başarıyorum. Bir de şeyle problem yaşıyorum. Benim kendim olmamla alakalı problem yaşayan insanlarla, toplum mesela. Genel birçok insan. Bazen mesela aile de olabiliyor. Bir konuda senin onlara hizmet ediyorsa kendin olman çok güzel. Ama eğer hizmet etmiyorsa insanlara kendin olamazsın. Yani bu hep böyle bir kalıp. Ama işte ben kendim bayağı böyle felsefi bir yayına dönüştü şu an ama. Yani kibir konusu bence önemli yani. Mesela sürekli şeye diyor, İpek buna niye takıldın mesela? Hep böyle kendime sorular soruyorum. Çünkü şey derler mesela, dikkat et. Birilerini konusunda diyelim ki sen bir şey yaptın ve ben o konuda niye böyle giyinmiş falan diyorum. Büyük ihtimalle ben giyinemediğim için demişimdir. Ya da mesela birileriyle birlikte ya bu onunla niye birlikte işte falan. Sen demek ki istiyordun, sen olamadın ve laf ediyorsun kanka. Yani aslında bence herkesin kendiyle olan dertlerimiz karşıya yansıyor bence. Ben o yüzden bazen birini yargılarken falan hep diyorum ki, bu arada insanız yani, ben de istemeden yargılıyorum bazen insanları. Hemen şeyi yapmaya çalışıyorum. İpek şimdi sen böyle dedin de bir dakika, demek ki sen bunu bir kaşındığın bir yer senin burası ve bunu yapamadığın için konuşuyorsun şu an deyip. Tabii bazen yapamıyorum bunu. Çünkü iyi bir farkındalık gerektiriyor. Ama ben bunu söylediğimde sonradan diyorum burada bir sıkıntı var abi, burayı çalış. Ya örnek veriyorum, biri mesela anneme falan geçen dediğimde annem ne bu sürekli kendimizi mi düşüneceğiz dedi anne. Evet aslında. Yani kendimizi düşünürsek çünkü başkasıyla derdim kalmıyor. Diyorum. Demek ki sen bunu yapmak istiyorsun İpek ve yapamamışsın. Ve orada böyle sevmek önemli kendini. Ya biraz kendini dinle, biraz bir şefkat. Çünkü çok zorlayan bir tipim de kendimi.
Bunu yapmaya çalış mesela diyorum. İnsanlar o zaman zaten daha da gözümde yaptıkları şeyler batmamaya başlıyor. Peki mesela en çok zorladığın zaman ne zamandı kendine? Sanatçı olmaya karar vermen sanki zor değildi gibi. Çünkü ona hazırlanıyordun zaten. İşin arka planında da çalıştığım alanlar çok oldu. Hem hani mesleğim gereği, stajyerlik vesaire. Çok saygı duyduğum bir iş. Mesela hani kameranın arkasında olan o ekip veya işte bütün o PR ajansında staj yaptığım zaman arkada çalışan insanlar, ama her zaman ya bu değil, ben ama oradaki olmak istiyorum, önde konuşan olmak istiyorum, kameranın önünde olmak istiyorum dediğim zaman, ama olamadığım zaman benim için çok zor geçen bir dönemdi. Çünkü ben kendimi biliyorum ama şimdi bir de insanlar bilmiyor. İnsanlara bir şey kanıtlamaya çalışıyorsun. Bir de hani yaptığın bir şeyi üretmek ve yani sonuç olarak bilinmek isteyen biriyim. İşim, yani şarkılarımı dinlesin insanlar istiyorum. Bunun için de görünür olmak lazım. Şimdi bu bir kanıt çabası aslında. Hani şarkımı dinlemeleri için insanların bir kanıtlama durumu halindeyim. Hani nasıl giyinsem, ne yapsak, klibi nasıl çeksek, nasıl insanlara hitap edebilirim, sürekli bir insanları düşündüğüm dengeyle kendi içimi dinleme arasındaki denge zor bir süreç. Yani onu kanıtlama çabasını kontrol edebilmek önemli. Çünkü aslında ürettiğin şeyler gerçek sanatçı da bence biraz o kadar da kanıtlama çabasında olmuyor zaten. Bir yerden sonra kendisi var oluyor ve insanlar da onu beğeniyor, dinliyor. Ama işte dediğim gibi ben bir şeyleri var etme çabasında olduğum için bazen zorlanıyorum, yani zorlanıyorum. Yap abi, sadece bu kadar düşünme mesela. Hani ama düşünmek durumunda kalıyorum. İşin arkasında yer aldığım için. İşte onu acaba nasıl çektiler? İşte onu bakalım nerede yayınlayacak? Acaba yayınlarken nasıl olacak falan. Yani biraz kontrolü bırakmaya çalışıyorum. Evet. Zor, o biraz zor. Ya benim de benzer bir karakterim olduğu için zamanla gördüğüm şu oluyor. Doğru insanları buldun mu kontrolü bırakmak lazım. Evet. Çünkü o zaman onlar da şunu hissediyor. Ya bu adam bana güveniyor. Ondan dolayı daha çok sarılıyorlar ve bütün meziyetlerini gösterebiliyor. Onun dışında işte en önemlisi belki de o kendi sesini bulmak orada olacaktır. Nasıl işte yıllardır işte o iş insanı Kerem sesini bulabilmeye çalıştıysam aynısı sanki İpek'te de olacak gibi. Tabii şimdi yeni bir sayfa açıldı bana. Hani yeni bir dönemdeyim. Şarkı çıktığından beri aslında hep kendi içimde tuttuğum şu an dışarıda. Şimdi bu da yeni bir yol. Ama bazen ben de bilmiyorum ben kendimi nasıl görmek istiyorum. Şimdi o yüzden biraz da bir alan yani. Hani çok dışındayım rahatlık alanı, yani konfor alanımın çok dışındayım. Ve bu bence bu arada evet hep gelişime getiren bir şey ama bunu idare etmek çok zor. Ben konforu herkes bence sever. Konfor alanının dışında var olabilmeyi öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü asıl gelişim orada geliyor. Senin yaptığın en zor şey de ya kurumsal gibi böyle daha konfor alanı olduğu gibi görülen şeyden aslında girişimciliğe giriyorsun. Fakat bu ama sanatçı olarak girişimcilik. Yani o daha zor bir şey yani. Benim her dakika kamera karşısına çıkıp şarkı söylemem gerekmedi ilk 4-5 yıl 6 yıl falan. Yani çok zor bir iş aslında. Çünkü orada çok küçük bir kırılım yüzüne yansıyabilir, sesine yansıyabilir. Hani yani zor iş yani, Allah kolay. Sağ ol abi. Burada oluyormuş. Tamam sağ ol inşallah. Abi dilenci değilim falan. Evet öyle oldu. Bana acıma programı haline geldi. Olabilir. Buradan yürüyebilirim bu arada. Okey. İnsanlar dinleyelim ya şu kızın şarkısını, kıyamam falan gibi bir yerden derse okeyim. Dinleyelim. Biz ilk kafeyi açtığımızda bir tane barmen vardı, işte barista vardı. O da demişti. Ona demiştim hani biraz satışını arttırmamız lazım. Protein shake'lerin, smoothie'lerin diye. Çok güzel şeyler yapıyorlardı. O da demişti bana. Kerem Bey demişti işte TikTok'u açacağım demişti. Biz buraya yeni açtık işte o kadar yatırım yaptık. Kimse gelmiyor diyeceğim. Bir sürü insan gelecek demişti. Öyle dedim ki lütfen yapma yani. Bunu o kadar flexible değilim deseydim. Ama tabii ki de yardım etmek isterseniz Spotify'a girin, boğuluyorum yazın, Velipe'yi dinleyin. Evet beğenirsiniz diye düşünüyorum ya, bilmiyorum. Bir sürü kötü şarkı var, herkes çok seviyor. Kibir çıktı orada. Kibir çıktı. Yok ya aynen, yani bir sürü şu an de değişti. Müzik, bir de aynen mesela bu konuya bir değinmek istiyorum. Son zamanlarda işte tabii daha fazla müzik konuşulan ortamlara denk geldiğimde. Yani önceden müzik daha
Şimdi müzisyenler şeye çok kızgın, bazı müzisyenler. İnsanlar odasında, evinde bir şeyler üretiyor. Teknolojik aletlere erişim arttığından beri belki de çok bilgisi olmadan, teknik bilgisi olmadan bir şeyler üretiyor herkes. Öyle bir alan açıldı. Ve onları yayınlama imkanı var, yayınlıyorlar ve bazıları çok dinleniyor ve hani sektörde iyi yer ediyorlar. Paralar kazanılıyor. Mesela rap dünyası böyle bir dünya ve bir kesim onlara çok kızgın. Çünkü işte bu insanlar müzik bilmiyor, bir şeyi bilmiyor falan diyorlar ama şunu kaçırıyoruz bence. Artık zaten konsept değişti. Müzik artık zaten herkesin bilerek yaptığı bir şey. Kim dedi ki bunu? Yani müzik bence hissettiren bir müzik belki çok basittir notaları. Bazı şarkılarda 2 nota var. Şimdi bunu ama bana eğer bir şey hissettiriyorsa dinleyici olarak seviyorum ben o şarkıyı. Ama bazı insanlar bunu aşabilmiş değil. İşte bu müzikte nota yok, 2 tane nota var falan. Şimdi müzisyenler bana kızmasın da. Yani artık bence biraz konsept değişti. Şey gibi tamamen. Önceden bazı hayaller mesela ailelerimizin ev almak, araba almakken hayalleri ve bir şeylere sahip olmakken şu an hayaller değişti. Şu an biraz hem ekonomiden dolayı hem de başka şeylerden dolayı belki insanların ev almak hayali yok da belki dünyayı gezme hayali oldu. Yani konsept değişti. Bence ama hep döngü zaten değişmiyor. Yani bir şeylerin değişmesi kaçınılmaz zaten. Müzik de değişiyor. Müzik artık eskisi gibi çok böyle çok iyi olmalı teknik anlamda gibi bir yerden çıktı. Ha geri oraya döner mi? Bilmiyorum. Bence biraz insanların salması lazım. Yani ben iyi hissediyorsam hani iyi hissediyorum. Müziği biraz orada bir özel bir yerde tutmak gerekiyor bence. Birazcık da gıda gibi düşünüyorum ben. Yani mesela atıyorum temel ihtiyacını sağlayan gıdalar var. Ama mesela böyle bir de deneyim olarak gittiğin böyle işte ne bileyim Michelin yıldızlı özel yerler var falan. İşte o farklı bir kafa. Yani müzikte de bence öyle bir şey. Yani temel ihtiyacı da giderebilirsin. Atıyorum dediğin gibi böyle orkestralı şeylere de girebilirsin. Aynen. Fakat ben işte bu işin demokratikleşmesinin iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani aslında Ben de. 15 yaşındaki bir kızın bile dönüp çok fazla sermaye yatırmadan müzik yapabilmesi bence inanılmaz bir kreativite açacak dünyada. Sen müziği nasıl kullanıyorsun? Yani o senin için böyle daha rahatlatıcı bir şey mi yoksa daha böyle mükemmelleşmeye çalıştığın bir konumda? Mükemmel yok bence. Herkesin mükemmeli de kendinde gibi düşünüyorum. Sana göre mükemmel ya çok subjektif bir konu ama ben kendimi bulmak için kullanıyorum müziği. Neden kendini bu kadar arıyorsun? Bütün cevaplar kendimde çünkü. Ben yaşıyorum abi bu hayatı. Tabii ki de kendime. Yani ben bakıyorum buradan POV yani ben yaşıyorum. Kendimi bulursam ne kadar hayatla da barışırım o zaman. Hiçbir problemim kalmaz ki. Ben burayı çözersem yani bir de yani niye başkası için yapayım ki bir şeyi? Biraz da narsist bir yerden yani ben müziği önce kendim için yapıyorum. Ben bir de hani yazıyorum kötü hissettiğim şeyleri aslında bir şeye dönüştürüp bir şey haline getirmek istiyorum. O bana ilham veriyor. Bir de geliyor. Güçlü geliyor. Çünkü o zaman o şarkıyı beğenmeyebilirsin ama bana o kadar önemsemiyorum çünkü zaten ben senin için yapmadım. Aynen. Anladın mı? Yani ben onu kendim yaptım. Bana katılan, benim gibi düşünenler o şarkıyı dinliyor. Beğenmiyorsan da ben zaten kendimi sadece müzikten var eden biri değilim ki. Bu yüzden bu işe bu kadar 28 yaşında girdim. Sen beğensen de beğenmesen de ben var oluyorum zaten. Biraz da safe bir yerde tutmak adına da. Yani senin fikrin benim için önemli ama ben zaten senin için yapmıyorum bunu. Evet, Yani bu yüzden. Aslında şimdi yavaş yavaş o havuza ayağını bandırıyorsun yani şeyle ilgili, müzik tarafıyla ilgili. Aynen. Ama baktın tuttu tamamen gireceksin o havuza. Yo zaten girdim oradayım ama mesela şunu yapmak istiyorum. Umarım şarkıları insanlarla buluşturmak için hani mesela 2 ayda bir, ayda bir, 3 ayda bir şarkılarımı üretebilme potansiyelini ve o şeyini yaratabilmek istiyorum hayatımda. Hani çünkü bu uzun bir süreç. Bir şarkıyı yapıp, bestesini yapıp, kaydedip, onu aranjörle onu çalışıp bunları yapmak için zaman gerekiyor, kaynak gerekiyor. Bu lüksü kendime sağladığım anda diyeceğim ki yes, hani oldum. Çünkü üretmek istiyorum. Yani kendim üretmek istiyorum. Ama de istemiyorum. Her şeyi kendi yapan bir insan olmak istemiyorum. İnsanlarla güzel bence hayat. Tabii. Müzik de öyle. Bence müzik bayağı kolektif bir iş yani. Hani her şeyi kendim yapmak istemiyorum ya ben bu hayatta.
Hiçbir şey kendim yapmak istemiyorum. Bence zaten hayat öyle bir şey değil. Ben bireyselliğe çok karşıyım. Müziğin süreci nasıl oluyor? Ya herkesin farklı yöntemleri var sanırım ama ben de şöyle çalışıyor. Bundan önce yani şu anda bir şarkım olduğu için hani onu baz alıyorum. Bestesi bana ait değil, söz bana ait. Ben bestenin üzerine söz yazmıştım o şarkıda. Ama mesela geçen bir şarkı dinliyorum. Aşırı ilham, yani bir anda böyle dedim ki evet bir yer tetiklendi bende. O his, yani o şarkıyı dinliyorum, o his geliyor. Yani Hande Yener'in Kibir şarkısını dinlerken, hani Kibir bu ara benim bir gündemimde kendimle alakalı. Kibir dinliyorum, oradaki bir şey bana çok güvensizlik hissettirdi. Dedim ki İpek evet buraya tutun abi. Ve oradan bir yazdım, İnşallah şarkımın haline gelecek o. Çünkü onu istiyorum buluşturmayı yani dinleyicilerle. Böyle yazdım yani bayağı aktı gitti. Ve onu yazınca rahatlıyorum. Aa diyorum tamam hani kendimle böyle bir in peace haline geliyorum onu yazınca. Onun için yapıyorum zaten. Peki işte kibir tarafından bahsetmişken ego ile ilişkin nasıl? Yani işte onunla uğraşıyorum zaten. Yani şöyle kendimle uğraşıyorum işte kibir, ego zaten bunlar çok beraber. Bence kendini bir şekilde var etmek ego gerektiren bir şey zaten. Ya ben egoyu seven biriyim. Yani belli işte denge abi, dengesi olması lazım her şeyin. Bence hatta yani ego olmayınca bir insan kendisi hakkında bu kadar da kendi PR'ını da yapamaz, bir şey de yapamaz. İnsanın bir kendisini sevmesi, kendisine belki aşık olması, hayran olması ve böyle biraz egoist olması gerekiyor bence bir şeyleri yapması için. İşte ama onu hep dengelemeye çalışıyorum. Bazen çok yani İpek diyorum sakin ol. Böyle bir şey değil bu. Kendini bu kadar hani kız kendini biraz. Yani egoist anlarımı yakalıyorum bazen. Bu çok egoist yani bu kadar senin etrafında dönmüyor hayat falan deyip durdurduğum oluyor yani ona ama efor sarf ediyorum. Güvensiz olduğum hani insecure olduğum, savunmasız olduğum alanlarda egoist olmadığım için orayı bulmaya çalışıyorum işte. Onu bulduğum zaman çünkü asıl içimdeki hisler ortaya çıkıyor. Bu arada ego antik Yunanca'da ben demek. Yani ben olamayacağı için aslında ego kontrol edildiği sürece çok yararlı bir şey. Katılıyorum buna. O ben İbrahimik dinleri okumuştum. Orada Tevrat'ta şöyle bir şey geçiyordu. Bir galiba bir tane din adamı özellikle Tanrı'dan şeyi istiyor. Hani egoyu tamamen kaldıralım, yok olsun ki bütün bir kötülükler gitsin hani dünya üzerinden diye yalvarıyor. Tanrı da tamam diyor. Ben hani egoyu kaldırıyorum diyor. Egoyu kaldırdıktan sonra hiçbir şeyin yapılmadığını görüyorlar. Yani artık sanatçı sanatını üretmiyor. İşte bir müteahhit binasını dikmiyor. Ne bileyim atıyorum çiftçi biçmiyor ekinlerini. Hani orada egonun aslında önemli bir şey olduğunu ve insanların temel motivasyonlarından birisi olduğunu söylüyordu. Evet. Tevrat'ta öyle bir alıntı vardı. Aşırı katılıyorum. Yani egosuzluk da iyi bir şey değil. Yani onu hatta bence çok suistimali açık bırakıyor insana. Ve ondan dolayı da böyle kontrol ettiğin sürece ki sen de onunla uğraşıyorsun. Müziğinde de aslında onu bize gösteriyorsun. Bence güzel bir şey. Kontrol ettiğin sürece ama yani o çünkü önemli bir evet, duruş getiriyor ego çünkü bence. Yani dikkat ediyorum. Duruşu olan ve belli bir sınırlarını çizen işte neyi etik değer, bir kendine değerler biçmiş bir insan. Bunlar egodan geliyor bence. Dediğin gibi ben yani daha bencillik. Çok kötü öğrettiler bize bunları. Kötü değil bence onlar o kadar. O zaman egolu birisi. Egolu biriyim. Egolu biriyim. Evet evet. Yani evet. Öyle. Ama yani Bilkent mezunusun. Evet. Kurumsalda He4She'de çalışmışsın ki onu konuşalım birazcık isterim. Yani o da klas bir program Birleşmiş Milletler'in yaptığı. Gidip sanatçılık yapıyorsun sonra kendin seçiyorsun bunu hani ben hani kamera karşısında olmak istiyorum diye. Güzelsin, kadınsın, gençsin. Ronda spor yapıyorsun artık bitsin de. Sağ ol. Artık. Yok öyle. Daha istediğim yerde de değilim. Buradan hocalarımıza sevgiler. Yani memnunum bayağı güzel olacak her şey. Kendimi beğenmem lazım. Benim bir şeyleri hani icra edebilmem için. Beğeniyorum zaten kendimi ama daha iyi olabilirim falan gibi bir şey konuşuyor burada hep. Hani çünkü potansiyel var. Niye kullanmayayım gibi bir noktadayım. O yüzden hem de sağlıklı olmak istiyorum.
Yani biraz kilo vermek istiyorum. Bir de sporu hiç bırakmamak istiyorum. Bir de yani genciz abi, 28 yaşındayız. İyi güçlü olmak istiyorum yani. Hani ilerisi için sürdürülebilir bir spora başladım bu arada. Ben öyle hani başlayayım da bir yıl yapayım falan değil. Ben hani bunu yavaş gideyim gerekirse ama hayatıma almak istediğim için başladım zaten. Ki sonrasında da aktif olabilirdim yani. Heyecanlı biriyim zaten, hani daha iyi hayatı handle edeyim yani. İpek, orada mesela insanlar genelde şunu fark etmiyor. Sanatçı olmak aslında bir atlet olmaktan farkı yok. Yani fiziksel bir şey. Yani siz Evet. diyaframınızla söylüyorsunuz. İşte sürekli bir fiziksel bir aslında boğuşma da var. Evet, evet. Onu mesela, ya o senin için nasıl bir süreç oldu? Yani böyle zorladı mı başta, yoksa Evet. nasıldı? Ben aslında o konuda şu anda o kadar da konuşacak bir bilgiye sahip değilim ama benim bildiğim kadarıyla eğitim isteyen bir şey. Yani zaten bir vokal koçuyla çalışıyor insanlar bu yüzden. Ben de Boğuluyorum'u yapma sürecimde bir vokal koçuyla çalıştım, Onur Turgut'la. Bu bir dönemdi ve bu sadece yani nefes dediğimiz şey aslında nasıl nefes almak değil, biraz beyin, yani şeyle çok alakalı. İşte aslında bireysel, iç, spiritüel dünyanla nefes alabilmek için biraz psikolojik bazı şeylerden arınabiliyor olman gerekiyor. Doğru nefes almak öyle basit bir şey değil. Fiziksel, mesela çok ilginç, benim bildiğim bazı şeyler vardı. Spor yaptığım gün şarkı söylemem yasaktı. Ve ben spor günlerini, çünkü yorulmuş oluyor vücut. Yoramıyorum üzerine ses tellerini. Ya da işte ses tellerinin fiziksel konumları var. Benim ses tellerim tam kapanmıyor. Onun için başka bir eğitim gerekiyor falan. Yani bunlar aslında bayağı üzerine uğraşman gereken bir şey. İçtiğin, yediğin şeyler çok önemli. O yüzden mesela sigara içen insanlar da vokal daha farklı oluyor. Bazı insanlar, kişiye özel çok başka değişen şeyler var ama bir de karın kası çok önemli diyafram için. Yani onu böyle tutup bırakabilmek gerekiyor şarkı söylerken. Onu yapmak için de bir core gerekiyor. Rap mesela, hani hızlı konuşabilmek. Ben mesela nefes almadan uzun süre konuşabiliyorum şu anda. Hala da almıyorum. Onu fark ettim. Devam ediyorum, bak hala devam ediyorum. Ve kasık vaziyetteyim, yani o önemli. Ron Jim sayesinde bunu yapabiliyorum. Reklam. Peki, o kadar eğitim aldın. Hemen seni test etmemiz lazım burada. Kendi şarkının rap kısmını söyleyebilir misin? Söylerim. Söylüyorum. Tamam. Aynada gördüğüm yalnızlık, haklılığın var sancısı, başımda tacım şanssızlık, kara bahtın besliyor aydınlığı. Çözemedin ışığınla kördüğümü, bakıp da göremedin uğruna söndüğüm. Duymanı istememiştim, korkumla duvarlar ördüğümü. 2 nefes aldım. Yani bu bahsettiğim şey aslında o. Ya ne kadar ilginç ya. O alıyorsun nefesi, sonra aslında onunla oynuyorsun. Ya bir çıkıyorsun, bir aşağı Evet. iniyorsun, bir çıkıyorsun ve vermiyorsun yani. Vermemek için elinden geleni yapıyorsun. Evet, aslında yaptığım hatalar da var. Şimdi işte hocamın dediği şeyler kulağımda. Aynen. Yani nefesi almak kadar vermek çok önemli bir şey. Bende o problem var mesela. Ya onun üzerine de çalışıyorum. Bir Adele parçası söylüyorum örneğin. Tamam, güzel, nefes aldım, şarkıyı söylüyorum ama verdiğin yer de önemli. Ben nefes vermeyi unutabiliyorum bazen. Peki ya, yani R&B'yi sevdiğini biliyorum. Evet. R&B'de örnek aldığın bir sanatçı var mı? Beğendiğim var tabii ama örnek de birçok, yani şöyle esinlendiğim insanlar var. Yani mesela Dua Lipa'nın işlerini çok seviyorum ama Dua Lipa R&B yapmıyor. Yani bir yandan da bu arada dinleyici olarak R&B'yi seviyorum. Kendim üreteceğim şeyler için R&B soundları birlikte üretebileceğim bir insan lazım. Yani şu anda çünkü o biraz beatle alakalı, hani aranjörle alakalı bir durum ya. Hani rap müzik, R&B, bunlar çok programa, yani şey değil, sadece notayla olan şeyler değil, beat maker'larla yapılan şeyler olduğu için umarım onu yaptığım, yani daha fazla R&B sound bir şeyler üretmek istiyorum zaten. Pop yapıyorum aslında ben. Yani Türkçe pop, Türkiye'de pop deyince Türkçe pop anlaşılıyor. Hani o vardır ya, işte Gülşenler, işte Serdar Ortaç vesaire. Aslında alternatif pop da deniliyor şu anda. Birçok insan onu yapıyor ama pop yapıyorum aslında baktığımda. Bir janraya bağlamak çok zor artık. Tabii teknik olarak yanlış kelime kullanabilirim ama sesinin o topluğundan dolayı böyle senin yaptığın pop, hafif R&B, hafif rapte de çok güzel oluyor. Teşekkür Ben çok ederim. beğeniyorum. Bir de elektroyla birleştirdiğin için tabii arka tınıları
Ya böyle ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Evet, ben de tam hangi suda olduğumu bilmiyorum ama bence bu güzel zaten. Biraz keşfedeceğiz yani birlikte. Hani ben Türk sanat müziği de söylüyorum. Ben arabesk de söylüyorum. Ben ama yani hani Beyoncé'de söylüyorum. Çok öyle bir kültürüz ya biz. Yani ben hani Ankaralıyım ama yani Amerika müziğinden çok etkilenerek büyüdük. Çok esinleniyorum öyle şeylerden. Hani giyim tarzım vesaire de öyle. Ama bir anda bir yerden çok o hani şeylik çıkıyor. Anadoluluk tabii tabii. O Anadolu çünkü öyleyiz. Yani işte bence bunu zaten saklamamak gerekiyor. Yani yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü ben oyum zaten. Yani durup böyle bazen böyle bir hayırdır yani deyip bir atarlanasım geliyor. Orada mesela o damarım çıkıyor. Yani önemli olan bence ama işte onu verebilmek. Onu bir şekilde ben de işlerimde harmanlamayı çabalıyorum zaten. Onu birleştirince zaten ortaya çok daha farklı, çok daha böyle özel bir şey ortaya çıkıyor. Yani salt batıvari olmak ya da salt Anadolu olmak çok fazla yapıldı. Ama mesela onun karışımı çok az var. Evet. Yani o aslında günümüzün İstanbul'unu, günümüzün Türkiye'sini gösteriyor. Aynen. Ya sen de öylesin mesela hani tanıdığım kadarıyla. Birçok kişi de öyle benim etrafımda. Yani bir de şeyi bırakalım artık ya. Herkes bir kendini bir şey değiliz, etiketlemeyelim. Yani işte sen teşvikiye insanısın. Yok işte sen şunu giydiğin için şu. Hayır ya, böyle bir kalıplara gerek yok artık. Bu kadar basit değil hayat bence. Yani bir insan göründüğü gibi hiç değil, o yüzden konuştuğu gibi de değil falan. Böyle biraz derin yani bu konu bence. Aposto'da bildiğim kadarıyla ses sanatçılığı yapıyorsun. Evet. Ve Aposto'yu ben çok beğenirim. Çok klas bir girişim. Türkiye'nin de ihtiyacı olduğu bir alan bence. O nasıl başladı? O serüven nasıl başladı? Ben okurken üniversitede radyoculuğa başladım zaten, Radyo Bilkent'te. O zaman biz üniversite, ya frekansı olan tek üniversite radyosu zaten öyleydi yani. Ve Ankara çevresinde frekansımız vardı ve ben orada işte eğitim almaya başladım. Hani hem diksiyon eğitimi Mehpare Çelik'ten hem işte yayıncılık eğitimi almaya başladık. Ve biz orada hani üniversitede okurken bile çok profesyonel çalışan bir ekip olarak çalışıyorduk. O büyük bir olaydı yani Bilkent'te radyoya girmek. Yani o hem çok hiyerarşik bir yerdi hem o çalışma hayatını çok iyi deneyimlediğim bir yerdi benim. Ve oraya zaten hep istiyordum hani bir şekilde mikrofonda olmayı, söylemeyi, şarkı söylemeyi. Öyle başladı. Sonra ben yayın yapmaya başladım. Sabah programım vardı 3 yıl boyunca. Earl Grey adında bir sabah programı sunucusuydum. Yani insanlarla konuşuyordum. Benim böyle yolculuk yapan kamyoncu amcalar falan arardı. Biz onlarla dertleşirdik. Hani öyle bir canlı yayın geçmişim zaten vardı. Baktım ben bu işi seviyorum. Sesimi kullanmayı seviyorum. Mikrofonu kullanmayı öğrendim. Seslendirmeyi daha çok yapmalıyım diyerek başlamıştı. Sonra işte ileri sardık, İstanbul'a taşındım mezun olduktan sonra. Tamamen hani tesadüf bir şekilde Barkın diye bir arkadaşım var. Barkın Özdemir. Selam ona da. Evet. Aynen. Barkın'layken Orhun'la tanıştım. Orhun Canca. O da Aposto'nun kurucularından. Bayağı biz böyle tesadüfen tanışıp biz aslında haber sunalım istiyoruz gibi bir fikirle hani Orhun ve diğer ekip arkadaşlarıyla konuşurken ben dedim bunu yapabilirim. Ben zaten radyocuyum. Hadi yapalım gibi. Başladık 6.30'a. Biz 3 yıldır Aposto 6.30'u ben, Çağnur ve Yakup 3 kişi sunuyoruz zaten haftanın belli günlerinde. O öyle başladı. Seslendirme işleri de almaya başladım. Bağımsız çalışarak, freelance olarak çalışıyorum. Bağlı değilim bir ajansa veya bir yere. O da öyle devam eden bir süreçti hep. Şimdi o daha da üst, yani mikrofon önünde hani şarkı söyleyerek ve seslendirme yaparak var olmaya çalışan biriyim ben. Garip bir soru soracağım. Hadi bakalım. Sadece hani seyircilerimizin anlayabilme, dinleyicilerimizin de anlayabilmesi için belki ilham olur ve bu ilhamın aslında finansal realitesini soracağım sana. Şimdi normalde sen kameranın önünde olduğu gibi kameranın arkasında da İpek Naz'ı yönetiyorsun ya, yani konulara hakimsin, işte finansmanını kendin sağlıyorsun, kendi çabanla yapıyorsun. Yani bir kişinin sanatçı olmasının maliyeti nedir, bedeli nedir? Maalesef çok pahalı bu işler. Yani ama ya bu arada bunun bir cevabı da yok. Kişiye göre çok değişen bir şey bence bu. Ben Boğuluyorum'u çok tamamen kendi imkanlarımla yaptım. İlk şarkımın olmasından dolayı da insanlar destek oldu. Aslında örnek veriyorum 15 bin liraya yapılacak mix mastering'i çok daha uygun bir fiyatla hocam sayesinde
falan falan. Birileri hep destek oldu. Klibi yakın arkadaşlarım zaten çekti. Umut Soyer'le İpek Gamze Boz. Şimdi onlar da hep destek oldu. İşin kalitesi sonuç olarak, yani ben hayata biraz profesyonel bakmayı tercih eden biriyim. Bir işin iyi olması için işini bilen insanların yapması gerekiyor bence. Şimdi işini bilen insanların da belli bir hizmet bedeli var. İşte o yüzden zaten müziği, herkes yapamıyor. Ama şu anda bu benim de bildiğim bir alan değil. Sanıyorum belli hani bilgisayar ve belli bir teknik işte programı olan insanlar müzik üretebiliyorlar. Bu da insanları tabii daha o kadar para harcamadan yapma olanağı sağladı. Hani buna da bedroom producerlar diyorlar ya hatta. Hani bayağı kişinin ilgisi var ve yapıyor. Yani sanıyorum o yüzden o kadar pahalı bir süreç olmak zorunda değil artık. Ama tabii ki hani belli bir işte vokal koçundan eğitim almak. Örnek veriyorum işte şarkıyı iyi bir kalitede teknik anlamda mix mastering yaptırmak. Bunlar para isteyen şeyler. Bunun için de bir sermaye gerekiyor. Ne kadar yani albüm artık zaten çok kalmadı ama albüm yapmak sanıyorum daha da fazladır. Video işi var. Video klip çekilmek istiyorsa bunun stilinden, setinden, kameralar çok pahalı, video zaten öyle. Yani zor bir soru bu. Benim de çok hani o kadar hakim olduğum, yani büyük ihtimalle 5-6 şarkı yapmış bir insan buna daha iyi bir cevap verebilir ama yapım şirketlerine gitmesinin sebebi sanatçıların bu zaten. Yapım çok çünkü zor bir şey. Yani stüdyo lazım. Yani o stüdyodaki kalite nasıl? Ama belki de konuk alırsın. Hani kendi kendine müziğini yapan birini konuk alırsan bu soruyu daha iyi cevap verebilir. İpek, utandığın ya da guilty pleasure diyorlar ya İngilizcesi. Hani Türkçesine nasıl çevirelim? Utanç diyelim. Bir utanç şarkı ya da şarkıcın var mı? Ne sormak istediğini anladım aslında ama buna bir değinmek istiyorum. Çok sevdiğim bir konsept değil. Çünkü bence bir şeyleri yapıyorsak suçlu olmamamız lazım, suçlu hissetmememiz lazım gibi düşünüyorum. Ama sanırım gibi bir yerden soruyorsun. Hani sorunun niyetini anlıyorum deyip kendi kendine sorup kendi kendine cevaplayan kişi. Olur ya hani birilerinin benden beklemeyeceği, hani benim dinlememi beklemeyeceği birileri gibi anlıyorum bu soruyu. Vardır ya, bakalım hatta ya. Vardır, kesin vardır. Ben çok başka şeyler dinliyorum ama beğenilen şarkılarımda kesin vardır. Var. Var ya. Ya mesela ben seviyorum Serdar Ortaç. Ve Asrın Hatası. O şarkıyı bilmiyorum. Kesin ama biliyorsun. söyle de bileyim ya. Söyle, gerçekten söyle ya. Şu an söyle ya. Asrın Hatası'nı. Asrın Hatası'nı söyle. O zaman bir saniye. Tamam, söyleyeceğim. Çünkü Ebru Gündeş'in girdiği yer vardır ya. Değmez, sana değmez. Aşkın öyle çok büyük ki kimseye boyun eğmez. Bilmez, kıymet bilmez. Yaran öyle çok derin ki na 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 na. Allah'tan kork, sevmekten kork. Başka çaren yok, biliyorsun. Tabii herkes biliyor. Bence de herkes bilir yani. Bu benim ama guilty pleasure'ım değil. Seviyorum ben bu şarkıyı. İpek iyi ki bugün geldin. Teşekkür ederim. İyi ki ben de yukarı kata çıktım bu programı yaptım. Sporun olduğu bir yerde bu programa çağrılmış olmak da benim için ayrı bir mutluluk. Teşekkür ederim. Bu ortamı sağladığın için de bu arada. Yani ben hem hani spor hem yukarıda bir topluluk var, yani bir şeyler yiyebiliyorsun, bir hani her şeyin bir arada olduğu sıcak bir ortam burası bence. İnsanlar da çok ben seviyorum yani. İyi ki bu işi başlatmışsınız ve buraya beni konuk olarak ağırladığınız için de teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bu resmiyet. Sanki mal sattık gibi. Evet, hadi o zaman oldu bu iş.